Bugün ne yapacağız biliyor musun? Bugün ne yapacağımızı sana anlatmayacağım, sadece göstereceğim. Gel bakalım. Bugün WordPress'te bir blog sayfası yapacağız. Bu nasıl bir blog sayfası oldu biliyor musun? Tamamen böyle bir blog sayfası oldu. Bu yemek tarifleri üzerine bir blog sayfası. Gayet de hoş. Bugün ne yiyeceğiz diyoruz? Pilav yiyeceğiz diyoruz ve tariflere gittiğimde de bütün yemek tariflerim de burada karşıma çıkıyorlar sırasıyla. Bugün bu videoyu yapacağız. Hakkımızda ve iletişim sayfaları da var. Tariflerimiz de var. Hadi gelin bu videoyu nasıl yaptım anlatalım. Evet, şimdi WordPress panele geliyorum ve buraya kadar geldiğini varsayıyorum. WordPress admin'e ulaştığını varsayıyorum. Sonrasında yapacağım ilk iş nedir? Eklentilere gelip burada standart olarak gelen eklentileri kaldırmak olacak. Ben biraz hızlı davranmışım, kaldırmışım. Burada sen de kullanmadığın standart gelen eklentileri bir temizleyelim ve öyle devam edelim. Sonrasında görünüme geldikten sonra bir tema seçmemiz gerekiyor. Bugün kullanacağımız tema ekle deyip neymiş bakalım. Bloxy'ymiş. Bugün Bloxy kullanacağız. Tema ekle dedikten sonra Bloxy yazıyorum ve karşımıza çıkan Bloxy'yu kuruyoruz. Kuralım Bloxy'yi. Tamam, okey. Etkinleştirelim de bunu. Sonrasında burada install ya Bloxy'nin özelliklerini yüklemeden önce şu diğer kullanmadığım 3 temayı silmek istiyorum ki karşımızda elimizde temiz bir WordPress paneli olsun. Şu kullanmadıkları sildik. Tamam. Sonrasında yapmam gereken Bloxy'nin özelliklerini şuradan yükleyelim direkt. Yükledikten sonra bize böyle bir Bloxy'nin dashboard'unu, panelini karşımıza çıkarıyor. Burada bilmemiz gereken bir şey var mıdır? Yoktur. Direkt hızlı bir şekilde yapalım. O yüzden direkt sitelere gidelim. Template'lere gelelim. Burada nasıl şablonlar varmış. Tabi bazıları Pro, bazıları Gutenberg, bazıları Brix. O yüzden bunları bir ayırmamız gerekiyor. Bir filtreden geçirmemiz gerekiyor. Biz ne yapacağız? Blog sitesi yapacağız. O yüzden kategorisini blog olarak seçelim. Planını ücretsiz olanları seçelim ve site yapıcıyı da Elementor olarak seçelim şöyle. Çünkü Elementor'la yapacağız. Bizim elimizde kaç tane? 6 tane şablon kaldı. Bu özelliklere uyan ücretsiz Elementor'da ve blok template'leri. Şimdi şöyle baktığımda bir düğün için var, bir persona var, yoga için var. Bunları tabii şöyle preview deyip ön izlemelerine de bakabiliriz. Ama tabii bu bugün yapacağımız olan bu değil. Tasty var yemek için, tarifler için. Review Hub ve Charity var. Ben bugün Tasty kullanacağım. Bugün şunu yapacağız. Bunu yapalım. Hatta bunu yapmaya da başlayalım. Import diyelim. Site yapıcısını Elementor olarak seçelim ve Next dedim. Sonrasında yüklenecek içerikleri bana söylüyor. Hepsi seçili olarak geliyor. Hepsini seçili olarak da devam edelim. Eklentiler hangileri yüklenecekmiş? Bunlar yüklenecekmiş. Tamam, okey deyip install dedikten sonra yükleme başlasın. Bu kısım kesilmeyecek çünkü bu kısım yeterince hızlı bir şekilde tamamlanacak diye ümit ediyorum. Ümit ettiğim gibi olmasa da keseceğiz. Ümit ettiğim gibi oldu. Hızlı oldu. O yüzden burası kesilmedi. Şimdi yüklemeler tamamlandı. Hemen gidelim bir siteye bakalım ne olmuş. Review'da baktığımız sitenin aynısını çok hızlı bir şekilde çok konuşamadım lan. Çok hızlı bir şekilde, bayağı da bir hızlı bir şekilde yükledi bize. Şu an site hazır. Hani ben direkt böyle kullanacağım diyorsanız da tabii ki de böyle kullanmayacaksınız ama kullanılabilir bir vaziyette. Ama biz şimdi bunu özelleştirmeye başlayalım. Şimdi bu siteyi nasıl özelleştireceğiz? Önce buraya girmeden önce şöyle tekrar şunu kapatayım, şunları kapatayım. Tekrar siteye gelelim. Bize hangi sayfaları vermiş? Home, tarifler, ana sayfa tarifler, hakkımızda ve iletişim sayfalarım var. Şuraya gidip sayfalara da bakabilirim. Aynen dediğim sayfaların hepsi burada. Şimdi bizim yapmamız gereken bu sayfaları düzenlemek için Elementor'da düzenleyeceğimiz için sayfalara gelip direkt Elementor'le düzenle diyebiliriz. Sonra veya aslında herhangi bir sayfaya gelip mesela hakkımızda'ya gelip buradan Edit with Elementor'le düzenle deyip buraları düzeltebiliriz. Peki tarifleri nasıl düzelteceğiz? Burası yazılar sayfası olduğu için, burası bir bloklarımızın olduğu sayfa olduğu için bunu Elementor'le düzeltemeyeceğiz. Bunu e, Bloxy'nin kendi özelleştirme özellikleriyle düzelteceğiz. O yüzden de tariflere geldim, özelleştir dedim ve beni böyle bir alana attı. Burada header'ımı
Footer'ımı ve buradaki yazılar sayfasını buradan değiştirebilirim. Bak footer'ın üzerine geldiğimde edit diyor. Her bir tarafta zaten düzenleme alanları karşıma çıkıyor. Genel olarak sitenin renkleri, yazı tipleri ve logolarını da buradan değiştireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden en başta logo ile beraber renklerle bu siteyi değiştirmeye başlayalım. Logonun üzerine geldim. Burada bir uzantı çıktı. Hemen tıklayıp sol tarafta bizi düzenleme alanına attı. Okey. Biz bu logoyu kullanacak mıyız? Kullanmak istiyor musun? İstemiyorsun muhtemelen. O yüzden üzerine gelip yeni bir dosya seç diyorum. Ve ben kendi oluşturduğum şu logoyu buraya atıyorum. Benim bugünkü logom yeşil renkte olacak ve ismim de hanım hanım bunlar benim yemeklerim olacak. Bu logoyu biraz büyütelim. Hanım hanım bunlar benim yemeklerim sitemizi yapmaya devam edeceğiz bu şekilde. Logoyu ekledik. Yüksekliğini birazcık, genişliğini birazcık arttırdık. 90 yaptık. Burada tabii ki değiştirmem gereken başka şeyler var. Farklı şeyler var. Mesela site title'ı var. Bunu değiştirecek miyim? Yok, şimdilik değiştirmeyeceğim. Ama bak ben burada yeşil bir şapka kullanmışım ama sitenin renkleri turuncu. Hemen gidip bunu da değiştirelim. Logo geldik sol taraftan geri geldik. Bir tır daha geri geldik. Burada tüm değişiklik alanları var. Genel ayarlar, header, footer, sidebar, renkler, yazı tipleri, performans. Sonrasında yazılar için düzenleme alanları, sayfalar için düzenleme alanları ve diğer kısımlar. Tüm hepsini buradan değiştirebilirim. Peki renkler nerede? Renkler burada zaten yazıyor. Renklere geldim. Sitede kullanılan renk paleti bakın buymuş. Burada 4 adet renk var hatta. Şu siyahları beyazları saymazsak 3 adet var. Bizim bu turuncuyu benim yeşile çevireceğim. Ee, O yüzden buradaki bakın şunlar değil, buradan değil. Bunları yaparsak tek tek uğraşmak zorunda kalırız. Bunlar değil. Direkt paletten değiştireceğim ki her yer tek tıkla hızlı bir şekilde renkleri değişsin. Bu turuncuyu bizim yeşille değiştirelim. Şuradan kendi yeşilimi. Tabii ki bunun direkt doğru renk kodunu buraya yazmam gerekiyor ama şu an renk kodu elimde yok. Not almayı unutmuşum. O yüzden kafama göre bir yeşili seçtim. Okeyledim. Bu ikinci rengim bu yeşilin hover efekti, hover rengi olacak. Üzerine geldiğindeki renk olacak. O yüzden de ana yeşilden bir tık daha soluk bir yeşil olsun. Şöyle ikisi de farklı gözüksün. Bak bunları değiştirdiğimde, paleti değiştirdiğimde buradakiler de değişti. Görüyorsun değil mi? Şuradaki yeşiller değişti. İşte buranın mantığı tamamen bu. Sonrasında bunu bir kaydettim. Geldim siteye. F5 attım. Her yer yeşillendi. Turuncu olan her yeri yeşilledik. Kendi rengimize uyarladık. Şu yeşil rengi bak mesela şunun rengi değişmiş. Bunu az sonra yaparız. Şu arka plan rengi çok açık olduğu için buranın şeyi çok güzel olmadı. O yüzden rengi biraz daha değiştirmek istiyorum. Ana rengimi, ana yeşil rengimi iyice tam yeşil vereyim. Ee, Hover rengini de daha yumuşak vereyim. Şöyle yapalım, tamam. Böyle yaptım. Tekrar yeniledim. Biraz daha çok daha iyi hatta. Tamam, renkleri değiştirdik. Logomuzu değiştirdik. Peki buradaki yazılar sayfasını nasıl değiştirebilirim? Ben bu tasarımı yapmak istemiyorum. Üçlü üçlü gelmesini istemiyorum diyorsak mesela. Yine aynı buradayız. Tarifler alanındayız. Hatta buraya da bir yenile diyelim. Buradakiler de değişsinler. Bunlar da zaten değişecek bir şey yokmuş ama olsun. Mesela buradaki düzenlemeleri değiştirme şansımız var. Buradaki şablon, buradaki yapı böyle olmasın deyip tam tersi diğer type'ı da diğer şekli de seçebilirim ama bu ilk hazır gelen olan gayet güzelmiş. Burada mesela şu açıklama alanı olmasın diyorsak expert'i şuradan kapatabilirim. Açıklama alanı gidebilir. Title'a değiştirmemize gerek yok. Sonrasında bunların bu arada bak şimdi receipt yazıyor burada. About falan yazıyor. Bunları nasıl Türkçeleştireceğiz onları da anlatalım. Hatta buraya geç, oraya diğer kısımlara geçmeden önce şunları bir Türkçe'ye çevirelim. Burayı bir yayınla dedik. Burası aynı kaldı. Ben bunları nasıl Türkçe'ye çevireceğim? Şöyle. Sayfalara geldim. Benim bu sayfaları direkt hızlı düzenle deyip Türkçe'ye çevirmem diğer alanlardaki yazıların da Türkçe'ye dönmesine sebep olacak. O yüzden About'u hakkımızda'ya çevirdim. İletişimi kontakta iletişime çevirdim. Kısaltmaları silmeyi unutmuyorum çünkü ismi iletişim kısaltması kontakta olarak almasını istemiyorum. Bunu sildiğimde, kaydettiğimde otomatik olarak başlıktaki kısaltma da buraya gelecek zaten. Bu şekilde olmalı. Ana sayfayı markanın adı olsun. İşte hanım hanım yapalım. Ana sayfayı ana sayfa olarak belirtmek bana mantıklı gelmiyor. Markanın adı olarak belirtmek daha mantıklı. Bunu buraya geçtim. Şu recept'te tarifleri olacak. Tarifler olarak değiştirdim. Kısaltmayı sildim, güncelledim.
Güncelledim. Güncelledim. Sonrasında sayfaya geldiğimde buradaki yazıların da değiştiği, menünün de değiştiği karşımıza çıkacak. Burada var mıyım? Şu footer'da menü koymamış, o yüzden yok. Tamam, tariflere tıkladım. Peki bak, buradaki başlıkta değişti. Hakkımızda geldim, buradaki başlıklarda değişti. Çünkü oradan çekiyorlardı. Tamam. Peki ne kaldı? Ne kaldı geriye? Bu yazılar sayfasındaki bu tasarımı değiştirmemiz gerekiyordu. Değiştirmek istiyorduk. Buraya bir yenile diyelim. Şu resipte düzelsin. Tarifler olarak gelsin tabii ki, ama önce ana sayfaya geri gidip şuradan tariflere geri gelelim. Tamam. Tarifler de geldi. Harika. Harika, müthiş. Buradaki üçlü yapıyı değiştirmek istiyorsam eğer, geldim buradaki üçlü yapıya. Tıkladığımda bu sol tarafta bloğun yapısını değiştirme imkanı veriyor. Teker teker alt alta sıralanabilirler bu şekilde. Bakalım nasıl gözüküyormuş. Bu şekilde sıralanmalarını sağlayabiliriz. Klasik olarak geniş, büyük bir resimle beraber sıralanabilirler. Üçlü kısmı aynı. İkili ve üçlü alan yapılabilir. Veya yine klasiğin bir değişiği de seçilebilir. Bence buradaki mantıklı olan şudur. Bu bir tarif alanında olduğu için şu resimlerin önemi var. Resimleri kullanmak gerekiyor. İki tanesi geniş olsun. Altta da üç tanesi olsun. Bu şekilde devam etsin. Peki bunlar burada kaç adet gözüksün? Şu an 9 adet. Tek sayfada 9 adet gözüküyormuş. Ben bunu 5'e indireyim. Tek bir sayfada 5 adet gözüksün. 2 burada, 3 burada. Sonrasındakinde sonrası içerikleri görmek istiyorsa da ikinci sayfaya gitsin. Peki nelerim var? Burada sidebar'ım var. Sidebar nedir? Açtığımda yan çubuk. Burada sidebar'da son yazılar, son yorumlar şeklinde bir sidebar'a sahip olabiliriz, ama bu site için istemiyorum. Güzel gelmedi gözüme ama açılabilir. Pagination'de bu az önce bahsettiğim birler ikiler. Bunu açıp kapatabiliriz. Kapatmak mantıklı olur mu? Olmaz. Çünkü ikinci sayfaya nasıl gidecek? Gidemez. Gitmesi için açık olacak. Bunun üzerine tıkladığımda da değişikliği yapabilirim. 1-2 olarak standart olarak gelmiş. Bunu Next Prev olarak da yapabiliyormuşum. Bak 1-2 gitti. Bu sağ tarafa benden gözüküyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Gözükmüyor olabilir ama Next geldi. Onun yerine Load More, daha fazlasını bunu da söyleyemiyorum. Load More. Neyse işte. Daha fazlasını yükle var. Buraya tıkladığımda diğer ikinci sayfada gelecek. Tabii adını da değiştirebiliyorum. Load More olarak kalmasına gerek yok. Infinity Scroll'da aşağı kaydırdıkça yeni içerikler gelecek, ama ben burada standart olarak birli, ikili, 1 2 3 4 diye sayfaların listelenmesini istiyorum. O yüzden standardı geri seçtim. Burası yenilenmedi, ama böyle yayınla deyip yenilediğimde burası da geri düzelecektir. Bir bakalım. Tariflere geri gidelim. Burası da geri 1 2 olarak da geldi. Tamam. Harika. Burada başka neler yapabiliriz? Header'ımızı değiştirme imkanımız vardı. Burada bir logomuz var. Sağ üstte bir giriş alanımız var. Burada da bir arama çubuğumuz var. Bence bunlar gayet güzel gözüküyor. Ha, istemiyorsak eğer bunların üzerine tıklayıp buradan kaldırma imkanımız var. Şunu da mesela istemiyorsam, burada account yazıyormuş. Tabii benim üzerime geldi o da yine, ama kaldırabilirim. Bu şekilde kalkabilirler. CTRL Z yaptığımdaki geri gelmiyor mu? Geri gelmiyor. Kaldırdım artık. O yüzden tekrar geri getirmekle uğraşamayacağım. Aslında hiç silmek istemiyordum ya. Niye sildirdin ki bana? Neyse. Burada sosyal ikonlar var. Burada da bir adet buton var. Mesela butonda bazı sıkıntılar vardı. Buton üzerine tıkladım. Aşağı kaydırdığımda rengi turuncuya dönüyor. Bu turuncuya nerede dönüyor? Bakalım. Bu butondayım. Butonun üzerine tıkladık, seçtik. Bunun design kısmına geldim. Zaten burada renkleri belirtilmiş. Bak burada turuncu kısımları var. Bunları da bizim seçtiğimiz yeşillerle değiştirelim ki yeşil yaparsam hiç gözükmez. O zaman şunu beyaz yapalım. Şunu da siyah yapalım. Şunu siyah yapalım. Tamam. Tamam. Bakayım. Tamam. Bu buton da güzel oldu. Buradaki kısmı da değiştirdik. Header'ı bu şekilde düzeltebiliyorum. Peki footer'ı nasıl düzelteceğim? Aynı mantık. Footer'a geldim. Bu üzerine zaten geldiğimde edit kısmı var. Tıkladığımda buradaki alanları değiştirme imkanı veriyor bana. Burada Trading Now diyor. Bunu adını değiştirebilirim. Türkçeleştirip trendler olarak değiştirebiliriz. Buradaki yapı bu arada gayet güzel olduğu için hiçbir değişikliğe sahip olmayacaklar. Burada neyi gösteriyor? Kategorileri gösteriyor sanırım burada. Kategorileri, aynen tüm kategorileri gösteriyor sanırım.
Tamam. Bunlar bu şekilde kalabilir. Yine bu alttaki footer kısmında edit dedikten sonra üzerlerinde değişiklik yapabilirim. Bunlar buradan yapabilecek miyim? Çok iyi. Bu özellik çok iyiymiş. Meat testi nedir bu? İşte neyse meat testi olarak kalsın. Farklı bir isim düşünemedim ama buraya tıkladığımda adını değiştirme imkanım var. Buradaki listeyi de değiştirebiliriz aynı şekilde. Tüm aynı mantığı diğer linkler için de yapabiliriz. Mesela burada bir kontak as varmış. İngilizcem yettiği için bunu çevirebilirim. İletişim olarak bilirim. Bu şekilde aynı mantıkla hepsini teker teker Türkçe'ye çevirme imkanımız var. Yine burada bir button bar var. Bunu da tıkladıktan sonra düzenlemeleri yapabiliriz. Şöyle üzerine de nerede bu? Gelip halledebiliriz aynen. Göremiyorum ama olsun. Heh, şurada copyright'a tıkladığımda geldi. Düzenlemeyi buradaki copyright'ı da şuradan değiştirebilirim. Adını falan da buradan düzeltebiliriz. Şu logoları kaldırma imkanımız falan da var. Footer'da bu şekilde düzeltme şansımız var. Peki bunu da bir yayına diyelim. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Tekrar tariflere geldim. Bir sayfa yenilensin. Bakın burada isimler var. Tabii ki yeni bu blokları kullanmayacaksınız. Tabii yeni blokları ekleyeceksiniz. Burada aperatifler var, pizzalar var. Bunlar kategoriler. Bunları burada gözükmesini istiyorum. Güzel de gözüküyorlar. Altta yani yayınlayıcı neydi? Kullanıcının adı var. Kullanıcı denmiyordu. Yayınlayıcı. Yazarın adı var. Ha, yazarın adı var. Yanında da tarih var. Yayınlanma tarihi. Bunlar da böyle gözüksün istiyorum ama bu kategorileri nasıl değiştireceğim? Onu da yazılara gelip kategoriler kısmından değiştirme şansımız var. Yine bu aynı kategorilerin üzerine gelip hızlı düzenle diyerek de e, isimlerini değiştirebiliriz ama hayır ben bunları kullanmak istemiyorum da dersek bu sol taraftan tatlılar olarak yeni bir kategori de ekleyebilirim. Bu yeni kategorinin de buraya geldi. Tatlılarla ilgili bir içerik, bir yazı yazdığımızda da tatlılar kategorisini seçip buradaki düzenlemeyi de yapmış olabilirsin. Tamam iyi hoş biz şu ana kadar yazılarda odaklandık birazcık. Header, footer ve yazılarda odaklandık. Peki bu ana sayfaya hakkımızda iletişimi nasıl düzelteceğiz diyorsanız bakın buradaki renkler de tamamen değişmiş. Onun için de şöyle olacak. Ana sayfaya geldim mesela. Burada Edit with Elementor ile düzelteceğiz bunları da. Edit with Elementor ile düzenle dedikten sonra düzenleme ekranı açılacak. Bunu geçip şurada kalsın. Tamam. Buradaki düzenlemeleri de yapabiliriz. Buraya bugün ne yiyeceğiz? 2Z ile ve bir ünlemle yazabilirim. Sonrasında bir başlık buraya biliriz. Bu şekilde Elementor'le de tamamen sadece tıklama ve düzenleme mantığı ile tıkla soldan adını değiştir, tıkla soldan görseli değiştir mantığı ile tamamen Türkçeleştirme imkanımız da var bu şekilde. Şimdi ben bu bütün düzenlemeleri, Türkçeleştirmeleri yapayım mı, yapmayayım mı? Tabii ki yapmayayım. Niye yapasım ki? Buraya kendi adımı vermeyeyim ya. Ne alaka? Bu şekilde de her bir alana tıklayıp soldan düzenleştirme imkanımız var. Şimdi vakit kaybetmemek için bunu yapmayacağım. Burada güzel bir kısa kod vermiş. Bloglarda, yazılarda buraya listeli olarak gelmişler. Gayet de iyi. Bak burada mesela bir tane butonun turuncu kalmış. Bunu buradan değiştirmen gerekiyor. Bu butona tıkladın, style'a geldin. Rengini belirlediğin, bak şu global renklerden de tıkladığında direkt o belirlediğin yeşiller buraya geliyor. Tıkladığında geliyor. Over'ını da şöyle verelim yine de boşta kalmasınlar. Buradan değiştirme imkanımız var. Sevmediğin, istemediğin alanlar var. Mesela benim bir mobil app'im yok diyorsan bu app'in bulunduğu container, şu genel container'ı seçip delete dediğinde delete oluyor, gidiyor. O yüzden böyle de düzenleme imkanımız var. Bu tamamen mobille uyumlu olacaktır. Bak burada testi logosu geldi. Bu logoyu da Elementor'da aynı site ayarlarına gidip site identity nerede bu? Burada değilmiş, tamam. Burası doğru. Onu şeyde bulacağız herhalde. Şu özelleştirde bulacağız herhalde. Tamam. Bu özelleştire tekrar geldik. Geneldeyiz. Genel ayarlardan yine genel ayarlara gidiyorum ve logo nerede? Logoyu bulmamız gerekiyor. Header'da mıdır acaba? Header'da logo var, tamam. Yok burası da değil. Bakalım. Şuradan bunu bir tablete aldığımda
Ha, bu şey olduğunda testiye dönüyor. İki olduğu zaman testiye dönüyor. Yani alt tarafa kaydırdığımda adı testi oluyor. Buradan değiştireceğim bunu. Tablete, şu sol alt taraftan tablete aldım görünümü. Aşağıya kaydırdığımda testi yazıyormuş. Bunun da üzerine gelip üzerine bunun da üzerine gelip dur bulacağız. Buradan bulmam gerekiyor. Tabii okursam önce. Ha, şu ya, tamam. Beyaz olduğu için göremedim. Bembeyaz yazmışlar. Sticky logosu da bu. Ama alt tarafa kaydırdığımda da bu şekilde yine aynı olacak. Tabii bu logoyu değiştirebilirsin. Çünkü arka planı yeşil olduğu için farklı bir logo da seçme imkanım var. Okey. Bunu da şöyle yayınlayalım ki buradaki düzenlemeleri de dur. Tam burasından yayınlamış. Burayı da bir yenileyelim. Şuradan da bakalım. Tablette, mobilde nasıl gözüktüğüne de bir bakalım. Sonrasında kapanışı da yapacağız. Bunu kapattım. Bunları tamam. Tablete baktım. Logo düzeldi. Mobilde de aynı mantıkla logo düzelecek. Çok iyi. Çok iyi bu arada. Bu dediğim gibi tamamen mobil uyumlu olacağı için herhangi bir mobilde, telefonda, tablette değişiklik yapmamıza gerek yok. Sadece hakkımızda ya ana sayfaya iletişime gidip bunları tamamen Türkçeleştirip veya istemediğimiz yerlerde değiştirip yayına alabiliriz. Bugünkü olay da tamamen buydu. Şöyle tekrardan bir siteye bakalım. Burada bunları yayınlamadım mı? Yenile diyelim. Niye ben bunları pardon, şuradan bir çıkayım. Şunları yayınlamayı unuttuk. Şunları yayınlayalım ki burada çok önemli şeyler yazdık. Onları görmek istiyorum. Birazcık da farkımız olsun. Tamam, yayınlandı, yeniledim. Değişiklikleri çok önemli. Bunları görmek istedim. Bu şekilde de bir site yapma imkanımız var. WordPress'te blog sitesini nasıl yaparız, nasıl ederiz diyorsanız bu soruların yanıtına az da olsa cevap olmaya çalıştık. Bugünün videosu, konusu bu kadardı. Kanala abone olduk mu? Videoya like attık mı? Yorumumuzu yaptık mı? Bunları da yaptıktan sonra sonraki videolarda inşallah Allah nasip ederse görüşeceğiz.